Günaydın herkese, Volkan Demirkuşak ben. Kalamış Marina'dayız. Kalamış Marina'da hummalı bir çalışma var. Çünkü İstanbul'un belası lodos geliyor. Ama biz lodos gelmeden önce müthiş bir çekim için hazırız. Gördüğünüz gibi en kalın kostümlerimi giydim. Şimdi çok özel bir tekneyi çekmeye geliyoruz. Finlandiya'da tasarlanmış. Polonya'da üretilmiş. İçerisinde böyle işte o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki işte Amerikan kullanışlılığı, İtalyan tasarımı, Fransız dokunuşları falan, yani çok özel bir tekneye geleceğiz. Saxdor 320 GTO. Bunun daha önce 200 versiyonunu kullanmıştık, biliyorsunuz. Nautic Yacht bünyesinde Saxdor Türkiye'de çok ciddi satış rakamları yakalıyorlar ve çok ilgi çeken modeller. Özellikle tender, yani tender diye adlandırdığımız işte büyük bir tekneniz var. Onun ada teknenizin yanına bağlayabileceğiniz bir tekne de olarak kullanabilirsiniz. Çok paranız varsa ya da bizim gibi atıyorum işte böyle güzel, keyifli bir seyir yapmak istersiniz. Çok sıkı denizci bir tekne istersiniz. İşte karşınızda bulunan tekne, bakın şöyle hemen benim yanımda. Son hazırlıklar da yapılıyor. Mahsun Kaptan'la birazdan birlikte olacağız. İşte bu tekneyle birlikte denizlerde bütün keyfi çıkartabilirsiniz. Şimdi şöyle baktığımız zaman aslında 10 metre civarlarında bir tekneden bahsediyoruz. İçerisinde çok güzel ergonomik dokunuşlar var. Teknenin içine geçelim ve seyrimize başlayalım. Evet, Kalamış Marina'dan seyir zamanı. Şimdi normal şartlarda böyle başka bir tekneniz olsa bir pasarella'ya ihtiyacınız olur ama işte bu teknenin güzel bir şeyi var. Tam teknenin çenesinde, tam böyle başında güzel böyle bir sizi karaya yanaştırabilecek bir alan var ve hop şuraya küçük bir adımla tekneye uçtum ve uçtum. Gördüğünüz gibi düşmeden tekneye gelebildim. Tabii gönül isterdi Göcek'te bir koyda tekneye gelir gelmez şurada böyle hemen böyle bir güneşleneyim falan, ama işte denizciliğin de güzel taraflarından bir tanesi bu. İyi kostüm, iyi şey giydiğiniz zaman, üzerinize iyi ekipman giydiğiniz zaman her zaman denize çıkabiliyorsunuz. Şimdi Saxdor 320 GTO ile İstanbul'da seyrimize başlayalım. Evet, gelelim start vermeye. 2x300'lük V8 Mercury ve bakın spor egzoz sesine bakın. İsterseniz daha sakin bir seyir, isterseniz böyle bağırtılı çağırtılı, keyifli, daha böyle sportif bir... Ben konuşmayacağım, bakar mısın? Çok güzel. Şimdi Saxdor 320 GTO ile seyre çıkma, bu iki çılgın makineyle birazcık böyle Marmara Denizi'nin güzelliklerini yaşama zamanı. Ama seyir esnasında tabii teknenin size pek çok donanım özelliklerini, ergonomik özelliklerini göstereceğim. Hazır buradayken birkaç tane şey size göstereyim. Şu anda görüyorsunuz burada koca bir oturma alanı var. Ergonomi şöyle bir şey. Bu koltukların tamamen öne doğru yattığını düşünün. Şu anda burada güzel bir tane masamız var. Ve bu masayla birlikte bu alanın düz bir zemin oluşturduğunu düşünün. Ve burada güzel dinleniyorsunuz, güneşleniyorsunuz. Yani aslına bakarsanız hani 10 metre civarlarında bir tekne için fazlasıyla güzel, ergonomik bir donanım. Gördünüz, ilk koltuğumuzu açtık. Hemen masalarımızı da hop aşağı indiriyoruz. Mahsun Kaptan'la beraber size gösterelim. Hop. Gördüğünüz gibi koltuklar kolaylıkla öne, geri, ileri, masa aşağı doğru bastırılabiliyor. Ve burada yaklaşık herhalde bakayım 1,5 metrelik bir alan var. Biraz ıslak olduğu için yatmak istemiyorum. Şimdi pantolonumu da ilk programda kirletmeyelim. Esasında size göstereceğim şeylerden bir tanesi teknenin iskele ve sancağında açılan dev alanlar. İsterseniz siz buna kapı deyin, isterseniz buna yan teras deyin. Hemen size gösterelim. Çok kolay bir şekilde şuradan gördüğünüz gibi sadece tuşa bastım ve buradaki kumanda butonundan iskeledeki terasımızı açıyoruz. Düşünsenize içerideki alanı. Bu arada şunu söyleyeyim, yani böyle hafif bir alanda değil, bayağı güzel, sizi taşıyabilecek, isterseniz masa olarak daha kullanabileceğiniz, isterseniz buraya bir şey koyun. Hemen sancak tarafındakini de göstereyim size. Gördüğünüz gibi sancak tarafındaki de açıldı ve teknenin
İnanılmaz bir alana oldu ya. Müthiş. Bakar mısınız? Çok iyi. Suyun üzerindesiniz ya. Bir tekneyle yazın gezmek lazım. Çok iyi. O zaman şimdi yavaş yavaş seyre çıkıyoruz. Evet, denizle ilgili kültürünüz yeni gelişiyor olabilir. Teknelere yeni aşina olabilirsiniz. İlk tekneye çıktığımız zaman ben ne yapacağım? Acaba bu tekneyi nasıl bağlayacağım? Çözerken sorun yaşayacağım mı diyebilirsiniz. Herkes profesyonel olmak zorunda değil ama öğrenebiliriz. Şimdi Saxdor'un çözümlerinden bir tanesi. Atıyorum tek başıma bu tekneden çıkacağım. İşte bu minnacık kumanda sayesinde ırgatı kullanabiliyorum. Ama bunun yanı sıra duydunuz baş parmağını. Yani hani yandaki tekneye böyle yanaşırken buradan tuşa müdahale ederek tekneyi baş parmağını ile iskele veya sancağa yönlendirebiliyorum. Müthiş çözümler. Bu arada bunun opsiyon değil standart olduğunu da söyleyeyim. Güzel. Bravo Saxdor. Evet. Motorumuzun özelliklerinden bir tanesi dedim ya, Mercury sesi de çok güzel değil ama Skyhook modu var. Yani bakın şu anda fena olmayan bir hava var. Aslına bakarsanız dedim ya size lodos uyarısı var. İstanbul'un belası. Çakılı şekilde denizin ortasında durabiliyoruz. Bu çok güzel. Hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Hemen size bunu göstereyim. Merdivenimiz burada. Hani pratik bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Güzel şeylerden bir tanesi. Bazı teknelerde iskele ve sancakta yürüme yolları çok dar olur. Bunda öyle değil. Hiç fena değil. Bu arada farkındasınız bakın. Şu anda hiçbirimiz teknenin dümeninde değiliz. Motorlar kendini bizi sabit tutacak şekilde ayarlıyorlar. Şimdi teknemizde Fusion müzik sistemi var. Çok severim. Çok güzel. Yani böyle bir teknede yaz günü güzel böyle bir partilersiniz değil mi? Ses de verin. Güzel. Ben moda girdim. Güzel. Kısalım abi. Küçük çaplı kendimi bir moda sokmuş olabilirim. Şimdi burada teknede ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi evyemiz, ızgaramız. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi elimizi yıkadık. Bakalım biraz karıştıralım mı? Burada kesme tahtası mı bu? Kesme tahtamız var. Çok hoşuma giden bardaklıklar var, tutamaklar var. Güzel bir cam kesmişler. Burada hoşuma gitti. Hemen şurada bir buzdolabımız var. Teknede hep söylüyorum size. Yani en çok ihtiyacımız olan şey buzdolabı. Bunun aynısından bir tane de sancakta da var. Tabii hep hatırlatırım. Teknelerde bazı şeyler opsiyonlar, bazı şeyler standart. Unutmayın. Yani her gördüğümüz şeyi alabiliyoruz ama her şey standart değil. Yine burada 3 tane bardaklığımız var. Yine hemen evyenin arkasında bakayım. Saklama alanlarımız var. Raflarımız gayet de güzel. Bakayım bir de şuraya. Bir tane de burada var. Dolayısıyla teknede arkada güneşlendiniz. Kenarlarımızı açtık. Orada devasa bir alan yarattık. Burada geldik. Yemeğimizi yaptık. Bulaşığımızı, oyu buyu her şeyi hallettik. Şimdi dümene geleceğiz. Şimdi burada dümende görüyorsunuz. Önce şunu söyleyeyim. Teknedeki şu anda bu deri kalitesini çok beğendim. Yani hakikaten çok güzel gözüküyor. Biliyorsunuz ben otomobillerden de böyle koltuklara aşina olduğum için çok tatlı, göze hitap eden bir dümen var. Şimdi yavaş yavaş dümen mahaline doğru geçeceğim. 3 kişilik bir oturma alanı var. Mahsun Kaptan'la beraber çıkalım. Evet, en sevdiğim yerdeyim, dümen mahallindeyim. Şimdi hikayeleri geçeceğim size. Hani diyoruz ya böyle artık otomobillerde görmek istediğimiz ne var? Multimedya ekranları. Bakar mısınız? Önümde teknenin tüm donanımlarına hakim olabileceğim. İşte aküsünden, amperine, motorundan, tüketimine, ondan sonra sarfiyatından, balık bulucusuna, navigasyonuna her şeyi buradan gördüğünüz gibi. Bu arada video butonu falan da var ha. Yani öyle hafife almayın. Yani her şey var. Şu anda bakın gördüğünüz gibi 7,5 metre derinlikteyim. Şimdi motor opsiyonlarından bahsedeyim size. Şu anda teknemizde 2 tane 300 motorun olduğunu söylemiştim. Bunun arzu ederseniz 350'lik daha kuvvetli bir versiyonu var V8. Bir tane de V6'mız 225 beygirlik. Arzu edersiniz tek makinede alabiliyorsunuz. Arzu edersiniz daha performanslı bir seyir için çift makine alma şansınız söz konusu. Dolayısıyla dediğim gibi teknedeki her şeyi bu multimedya ekranından kumanda edebilme, görebilme imkanınız var. Hatta elindeki bununla müthiş bir
cihaz bu. Bunda teknenin altını da hareketlendirebilme, birazcık daha ilgi çekebilme şansınız var. Teknenin altında led ışıklar var. Arzu ettiğiniz rengi buradan seçip, yani dışarıdan baktığınız zaman çekici bir tekne haline, daha da çekici bir tekne haline gelebiliyorsunuz. Zaten baktığımız zaman hakikaten yakışıklı. Şöyle söyleyeyim size, yaklaşık 50 knotlık bir maksimum seyir hızından bahsediyor bu teknenin. Bu da oldukça iyi bir seyir. Ben daha önce Saxdor'un 200'ünü kullanmıştım. Seyir esnasında şunu söylemiştim Onur Erardağ'la birlikte. Bu bayağı jet ski gibi. Yani o kadar kabiliyetli, manevra gücü o kadar başarılı ki dolayısıyla insan böyle şey diyor, yani herhalde bu tekneyle her şeyi yapabilirsin. Şimdi bu onun abisi. Çok güzel. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Tabii motorun özelliklerinden bir tanesi hemen burada. Güzel bir trim butonu var. Elektronik olarak bütün trimleri kendi ayarlayabiliyor. Yani eskiden böyle elimizle ayarlardık ya, buna ihtiyaç yok. Şimdi 2500-2600 devirde gidiyoruz. Şu anda 22 knottayız. 4000 devir. ...32... ...35... Vay be, bana mısın demiyor. 38... ...41... ...44... Vay be. Gördüğünüz gibi hani hızlanma ve inmelenmenin sıkıntı, ama ben şunu beğeniyorum. Hani bunu çok yüksek hızlarda da yapabiliyorsunuz. Düşük hızlarda da yapabiliyorsunuz. En güzel şeylerden bir tanesi bu. Yani denizci tekneler bunlar. İşte biliyorsunuz Saxdor hakikaten özel bir tasarım tekne. İyi bir denizci tekne. Dolayısıyla böyle denizler hakikaten onun için çok fazla problem değil. Ama yani siz eğer böyle bir tekne, ada tekneniz varsa onun yanında koydan marinaya gideceğim, oradan bir yerde restorana gideceğim diyorsanız da hakikaten çok yakışıklı ve gurur diyebileceğiniz, ayrıca da çok kabiliyetli olan bir teknenizin olduğunu size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi teknede bu arada kışlamalarımız da var ama biz açtık. Şanslıyız, hava biraz bize güneşini yüzünü gösterdi. Tabii marinadan çıkarken aslında kullandığımız burada joystick'imiz de var. Özellikle marina ayrılma ve yanaşmalarda çok rahat bizim işimizi görüyor. Hemen burada pratik olarak kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra kokpitle alakalı bütün ışıklar, display'ler, aklınıza gelebilecek tüm seyir ışıklarını buradan da kumanda edebilme şansınız var. Yine hemen dümenin iskelesinde, hemen dümenin solunda ırgatı da kumanda edebileceğiniz bir buton ailesi de konulmuş. Dolayısıyla çok kolay. Makineyi çalıştırmakta anahtarı çevirdikten sonra buradaki start butonuna, hemen gaz kolunun solundaki start butonuna, acil durumlarda da yine bu butona basarak iki makineyi de kapatabiliyorsunuz. Bu sayede de tekne daha güvenli hale gelebiliyor. Tabii teknenin boyutlarından da size biraz bilgi vereyim. 10-28 metre uzunluğunda, motor hariç 9-69 metre bir uzunluğa tekabül ediyor bu. Tabii teknemizin genişliği 3 metre 10 santim. Bu da dediğim gibi bu seviyedeki bir tekne için oldukça iyi. Deplasmanlı bir tekne. 2650 kilogramlık bir deplasmanı var. Bence Saxdor'ların en önemli özelliklerinden bir tanesi hafif gövdenin olması. Bu sayede teknenin hem ergonomisi hem de dinamikliği artıyor. Bunu 200'de de görmüştük. 320 GTO'da da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani şu anda başka bir teknede olsam bayağı sallanacağıma eminim. Yani denizi şu anda siz görüyorsunuz benimle birlikte. Hani İstanbul'un tatlı seyri, tatlı yüzü, Marmara Denizi'ne bazen Marmara Okyanusu diyorlar ya, işte onu şu anda bize gösterebilir bir gün sonra çekseydik bunu. Teknede 450 litrelik bir yakıt kapasitesi, 100 litrelik de bir su kapasitesi var. Dolayısıyla yani azımsanmayacak bir depo haznesi var. Size tatlı bir şey göstereceğim. Seyir esnasında gözüme çarptı. Bakar mısınız? Şu bardaklıkların hepsi renklendirilebiliyor. Ayrıca bu ambiyans ışıkları hoparlörlerde, Fusion hoparlör sisteminde, müzik sisteminin içerisinde de söz konusu. Tabii yine bence Saxdor GTO'nun özelliklerinden bir tanesi, belki bu boyda konaklama isteyebilirsiniz. Akşam geldiniz, teknenize geldiniz, yanaştınız. Çok da hoşunuza gitti koy. Çok güzel bir şekilde hemen yanaştıktan sonra dediniz ki bu akşam burada neden kalmayalım? Şimdi size nerede kalabileceğinizi,
nasıl keyif yapabileceğinizi göstereceğimiz alana götürüyorum. Evet, şimdi böyle bir teknede belki böyle bir kabin beklemeyebilirsiniz ama işte var. Size söyledim ya, geldiniz çok hoşunuza gitti. Burada ben bu akşam kalacağım diyorsunuz. 2 kişilik bir yatağımız var. Benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi böyle teknelerde genelde cam alanların fazla olması. Gördüğünüz gibi işte iskelem, sancağım, tavanım, her tarafım cam alan. Size enteresan, belki görmediğiniz bir şey göstereceğim. Görüyorsunuz, bakın. Bu arada burada tuvalet var, onu gördünüz ama tuvaletin kapısı... İşte ben bu mühendislikleri, bu tasarımları çok seviyorum. Yani bu sayede bir alan kazanılıyor. Şimdi bunun yanı sıra burada bir oturma alanı var. Burada teknenin bütün kumandalarını görebileceğiniz gösterge panelimiz, sigorta panelimiz var. Ve ambiyans ışıklarımız var. Yakalım ambiyans ışıklarımızı. Bakın. Hem tavan ışıkları hem de yerdeki ışıklar gayet güzel bir şekilde önünü aydınlatıyor. Güzel bir şekilde her şeyi görebiliyorsunuz. Tuvalet ve tuvaletin altındaki saklama alanları da yeterli. Size bir saklama alanı daha göstereyim diyorum ya. Hep teknelerde saklama alanları çok kıymetli. Çünkü dar alanda kısa paslaşmalar. Bakın. Yani bunu bir portuş olarak kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bütün ihtiyaçlarınız giderebilir. Burada da yatağınızın başında genelde böyle bir aydınlatma lambaları vardır. Akşam kitabınızı okursunuz. Çok pratik, güzel, iyi bir çözüm. Yani hep diyorum ya, teknede küçük alanları ne kadar kıymetli değerlendirirseniz işler o kadar güzelleşiyor. Saxdor 320 GTO'nun iç mekanı hakikaten sizin bir günlük seyahat konaklamanıza fazlasıyla yetecek bir seviyede. Şimdi size enteresan bir şey söyleyeceğim. Mesela benim çok rahatsız olduğum bir şey var hayatımda. Ben rahat uyuyamıyorum, konforsuzum. Yani genelde yatak sorunları yaşıyorum. Şimdi size güzel bir çözüm göstereceğim. Bunu kaldırdım. Bunu da kaldırdım. Böyle plastikler var. Bunlar ne işe yarıyor? Bakın. Yani sizin belinize göre ayarlanıyor. Yani bu bayağı yatak reklamı gibi ya. Bravo. Çok iyi çözüm. Tabii hep Dümen Mahalle'de bunu göstermeyi seviyorum. Göstermeye devam edeceğim. Bu çok güzel bir opsiyon. İnsanı böyle kendini kaptan gibi hissettiriyor. Tabii gördüğünüz gibi ayağımı da burada koyabileceğim bir alan var. Ben motor sesini çok seviyorum ama siz derseniz ki bu çok gürültülü kardeşim, İşte size bu opsiyonu da sunabiliyor. Bu sayede motorun isterseniz sesini kısıp çok sakin, güzel, tatlı bir seyir de yapabilirsiniz. Tabii yine burada bir saklama alanının yanı sıra cep telefonumuzu şarj edebileceğimiz bir tabla söz konusu. Bu arada bunların da manyetik olduğunu da göstereyim. Yani cep telefonsuz bir hayat denizde bile artık geçmiyor. Şimdi sizi teknenin baş tarafına götürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi sakin denizde herkes kaptan ama Saxdor varsa altınızda herkes kendini daha iyi bir kaptan gibi hissedebiliyor. Gördüğünüz gibi bayağı dalgalı ama nispeten sıcak bir havada çekimimizi yaptık. Size teknenin baş tarafında bazı şeyleri göstermemiştim. Şimdi onu size sakladım. Öncelikle şunu söyleyeyim. İçeriden baktığınız zaman size de gösterdim. Burada bir cam alan var. İçerisinin ferah olmasını sağlıyor. Hemen şuradan da size göstereyim. Bakın. Burada da cam alanlar söz konusu. Kapatalım. Yine yaz mevsiminde özellikle burada çok rahatlıkla güneşlenebilir, oturup dinlenebilirsiniz. Hemen 2 tane de bardaklığımız burada söz konusu. Evet, Saxdor 320 GTO ile olan seyrimiz burada noktalanıyor. Tabii teknede biliyorsunuz böyle tutamaklara her zaman ihtiyaç var. Hakikaten hem görüntü anlamında hem de işlevsellik anlamda güzel. Yine teknenin iskele ve sancağında burada hoparlörleri de görebiliyorsunuz. Tekneye böyle baktığınız zaman çok sıkı, dinamik bir görüntüsü var. Yaklaşık 250 bin Euro'dan başlıyor bu tekne. Dediğim gibi opsiyonlar, donanımlar, motor seçenekleri tabii ki fiyatı değiştirebiliyor. Ama bu teknenin bir gerçeği var. Bu tekne hangi gövdeyle, hangi motorla geliyor olursa olsun bu tekne iyi bir denizci tekne. Bu tekne size konforu sağlıyor. Yakışıklı. Ada teknenizin yanına çok rahatlıkla bir tender olarak kullanabilirsiniz. Ama ayrıca İstanbul'da veya atıyorum Göcek'te kolaylıkla bir yere gidip gelebileceğiniz, yani şuradan adaya 10 dakikada 5 dakikada, 5 dakikaymış bu arada, 10 dakika demeyeyim, 5 dakikada gidebileceğiniz bir tekneden bahsediyorum. Mutlu olabileceğiniz bir tekne beni gerçekten bugün mutlu etti. Saxdor 320 GTO'dan bugün size veda ediyorum. Bakalım bunun yeni versiyonlarıyla ne zaman seyre çıkacağız. Hoşça kalın, takipte kalın. Tüm yorumlarınızı, soru ve görüşlerinizi bekliyorum.